Van'ı geride bıraktık ve gölü sağımıza aldık. Vaspurakan'a gidiyoruz. Vaspurakan neresi? Uzun zamandır insanların ciddi anlamda merak ettiği bir yer burası. Çünkü bir süredir TRT'de Sultan Alparslan dizisi yayınlanıyor. Ve bu dizide 3-4 tane merkezin etrafında dönüyor bütün hadiseler. Bir tanesi Ani şehri. O zaman tabii Kars diye bir şehir yok. Ani var. Yeryüzünün en eski şehirlerinden. Roma İmparatorluğu'na bağlı bir tekfur, Kekaumenos orada yaşıyor. İkinci şehir Büyük Selçuklu Devleti'nin başkenti Rey. Orada Tuğrul Bey oturuyor. Üçüncüsü Selçuklu Devleti'ni kuran Boyun merkezi Kınık Obası. Ve orada Çağrı Bey oturuyor. Bir de dizide sıklıkla Vaspurakan geçiyor. Bir de dizide sıklıkla Vaspurakan geçiyor. Yani Van civarı. Vaspurakan'ın merkezi aslında Gevaş. Şu an Van'a sırtımızı verdik. Gevaş'a, Vaspurakan'ın merkezine doğru gidiyoruz. Peki neydi Vaspurakan? Abbasi Devleti, Hazreti Ömer'le beraber Müslümanlar bu bölgeyi aldıktan sonra burada egemenlik kurmuş ve burada bir takım vasal krallıklara el vermişlerdi. Onlar da Abbasiler adına bölgeyi yönetiyorlardı. Bunlardan biri de Vaspurakan'dı. Küçük bir Ermeni krallığıydı ve Gevaş onun merkeziydi. Daha sonra Gevaş, Malazgirt'ten sonra Anadolu'nun en önemli Türk beyliklerinden bir tanesinin Ahlat Şahların merkezi olacaktı. Ahlat'la beraber. Ve bir Ahlat Şahı'nın kızı Gevaş'a sırlanacaktı. Evet, az kaldı. Vaspurakan'a gidiyoruz. Van'a sırtımızı verdik. Hedefimizde Edremit ve Gevaş var. Nereye gidiyoruz? Akdamar Adası'na gidiyoruz. Birazdan Gevaş'ın tam karşısından bizi teknemiz karşılayacak ve adım adım tekneye yürüyeceğiz. Tekneyle beraber Türkiye'mizin en güzel yerlerinden bir tanesine uğrayacağız. Akdamar Adası'na. Sakın bizden ayrılmayın. Evet, Gevaş'a geldik. Şehir merkezine gitmek için hemen sola dönmek gerekiyor. Şehir merkezine vardığımız zaman şehrin ortasında şu meşhur, bir ara Türkiye gündemini bolca meşgul eden Van canavarının heykelini de görebilirsiniz. Çünkü Gevaş bölgesinde görüldüğü iddia edildiği için çok heyecan meydana getirmiş. Birçok gazeteci, yerli yabancı haftalarca hemen sağımızdaki sahil şeridinden acaba görebilir miyiz diye Van Gölü canavarını kameralarıyla gözlemlemişlerdi. Gevaş'a girdiğimiz zaman ki Gevaş şu an solumuzda kaldı. Burada Ağlaş Şahlardan kalma çok önemli bir cami var. Halime Hatun'un kümbeti de hemen solumuzda. Bakın şu kavak ağaçlarının arkasında Halime Hatun'un kümbeti. Evet, gözüküyor. Halime Hatun'un kümbeti. Ve tarihi mezarlık. Birkaç dakika içerisinde gemimizin bineceğimiz noktaya gelmiş olacağız. Gevaş'ı az önce geçtik. İşte gerçek Vaspurakan burası. Vaspurakan'ın merkezi ki Vaspurakan'ın ikinci merkezi de Akdamar Adası'ydı. O da gözüktü bakın hemen şurada. O tarihte Abbasilere bağlı vasal bir Ermeni krallığı var ve bu krallığın iki önemli merkezi var. Vaspurakan'ın bir tanesi Gevaş, bir diğeri de Akdamar Adası. İşte Akdamar Adası tam karşımızda. Muhteşem bir ada. Hem tarihiyle hem görselliğiyle, üzeri badem ağaçlarıyla süslü. Badem çiçekleri açtığı zaman pembe bir görünüme sahip. Muhteşem bir ada. Evet, tekneye bineceğimiz yer tam karşımız. İşte burası
Burası Vasvurakan. Gevaş'la Akdamar'ın tam ortası. Evet, arabamız yanaştı. İniyoruz. Tekneler yolcularını bekliyor. Grubumuzu bekleyen tekne burada. Hava güzel. Sabah hafif bir yağmur çiselemesi oldu. Evet, teknemiz hazır. Bizim grup tekneye binmiş. Hemen biz de geçelim. Akdamar bizi bekliyor. Yarım saat kadar bir yolculuğumuz olacak. Kaptanım kolay gelsin. Hoş geldin abi, Allah razı olsun. Ne kadar sürecek yolculuğumuz? 15 dakika abi. 15 dakikada varıyoruz. Evet abi. Çok güzel. Tamam, teşekkürler. Hoş geldin abi. Evet, Baybars geliyor. Evet, teknemiz hareket etmeye başladı. Şu an geri geri çıkıyoruz. Akdamar Adası. Nerede? Hemen şurada. Şurada kaldı. Gevaş gördüğümüz tepenin arkasında kaldı. Dediğimiz gibi tarihi Vasvurakan bölgesi Gevaş ve Akdamar'ın bulunduğu bu bölgeler. Geminin üst katı bayağı kalabalık. O nedenle ben siz manzarayı daha iyi görün diye teknenin burnuna geldim. Çekimi buradan yapacağım. Evet, geminin burnundayım. Evet, teknenin burnundayım. Akdamar Adası'na yaklaşıyoruz. Yaklaştıkça kilise şimdi çok daha net gözükecek. Sizin için ben şöyle biraz yaklaşayım. Görebildiniz mi bilmiyorum. En sağda şanlı bayrağımız var. Şu an ekranın tam ortasında Konik külahlı Gregorian dini. Artık iyice yaklaştık. Adanın üzerindeki tarihi yapılar çok daha belirgin vaziyette. Adanın siz de görüyorsunuz. Bir tarafı ciddi kayalık. Deve örgücü gibi kamburu olan iki parça var. Buralarda yaşam neredeyse yok gibi. Sert kayalar. Bunların eteklerinde bir takım yapılar söz konusu olmuş. Ama özellikle o deve hörgücü gibi olan kısım geçtikten sonra düz bir kısım geliyor. Bu düz kısmın üzeri uzun yüzyıllar boyunca bir yaşam alanı olmuş. Dini bir merkez olmuş. Burada ciddi bir manastır hayatı yaşanmış. İnsanlar burada talebe yetiştirmişler. Öğrenci okutmuşlar. Gregorian Ermeniliğinin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiş. Maalesef yıldızı çok kısa süre parlamış. Gagik döneminde, Gagik'in ölümünden sonra
Doğu Roma İmparatorluğu'nun egemenliğine girmişler. Krallıkları ortadan kalkmış. Yani Abbasiler dönemindeki rahatlığı Ortodoks Romalılar bunlara göstermemiş. Evet, artık iskeleye iyice yaklaştık. Evet, karşımızda Vaspurakan. Vaspurakan'ın dini merkezi. Evet. İnsanlar tekneden iniyorlar. Gel. Gördüğünüz gibi adayı çeviren bir takım sur yapıları var. Kilise yapısının yanında bulunan işte papaz evleri, bir takım misafir konaklama odaları, bunlar temel seviyesinde duruyor. Baybars, ne var o tepede öyle sivri külahlı, nedir o? Türbe mi yoksa cami mi? Yerim seni. Türbe de değil, cami de değil o. İslam öncesi değil mi o şey? Evet, merdivenlerden çıkıyoruz. Artık yapının yanına kadar geldik. Burası seyir terası. Burada şöyle genel bir konuşalım. Burası nedir, ne değildir? Herkes geliyor. Şimdi hepiniz hoş geldiniz. Akdamar Adası'nda artık yukarı çıktık. Uzun uzun burayı konuşacağız. Şimdi gelmiş olduğumuz yer Van Gölü üzerinde bulunan tarihi bir ada. Adanın özelliği zamanında Vaspurakan eyaletine yönetim merkezi yapması. Vaspurakan, TRT'de yayınlanan bu Büyük Selçuklu dizisinde adını sıklıkla duyduğumuz, bundan evvel de neredeyse hiç duymadığımız ve merak ettiğimiz bir yer. Burası milattan sonra 900'lerde bu bölgede Müslüman devletlere bağlı vasal bir Ermeni krallığı kuruluyor. İşte onların kurulduğu bu bölgeye verilen isim, 2 tane merkezi var. Birincisi Gevaş, az önce geçtik. İkincisi de şu an bulunduğumuz bölge. Normalde tabi siyasi anlamda çok polemik var. Herkes kendince bir farklı türkü söylüyor. Ermeniler bu bölgenin onların kadim coğrafyası olduğunu, hep onlara ait olduğunu ve yine onlara ait olması gerektiği tezini savunuyorlar. Hakikaten Doğu Anadolu tarihten bu yana Ermeni krallıklarının hüküm sürdüğü, Ermenilerin nüfus olarak hakim olduğu bir coğrafya mıydı? Hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmadı. Bu coğrafyaya hakim olan devletler ilk çağdan itibaren, ki dün Van Müzesi'ni gezerken de bunu uzun uzun konuşmuştuk. Önce Hurriler vardı, sonra Urartular vardı, ardından Asurlular devleti vardı. Asurlardan sonra bölgede hakim olmaya çalışan ne demiştik? Persler, Partlar vardı dedik. Partlardan sonra bir ara Helenistik dönem Büyük İskender, ardından da Roma İmparatorluğu geldi. Roma İmparatorluğu Hristiyan Roma'ya tekabül etti. İşte Hristiyan Roma döneminde İslam orduları Anadolu'ya girmeye başladılar. Hazreti Ömer'in orduları. 4 halife devri sonrası Emeviler burada hakim oldu ve derken Abbasiler. Abbasi devletinin hüküm sürdüğü yıllarda
Bu bölgede Ermeni topluluklarının başında bulunan 2 tane güçlü Ermeni aile vardı. Bakın tarihten boyu bu olay böyledir. Büyük devletler bir yeri yönetirken ellerini ateşe sokmazlar. O bölgedeki söz sahibi aileleri yönetimin başına getirir ve hiç sıkıntısız o coğrafyaları yönetirler. Bunun en önemli örneklerinden biri Roma İmparatorluğu'dur. Roma İmparatorluğu Filistin topraklarını yönetirken biliyorsunuz Hazreti Süleyman'dan sonrasından bahsediyorum. Orada Yahudi toplulukları vardı ve Yahudiler bir araya gelip kendi aralarında bile anlaşamıyorlardı. Bu Yahudi topluluklar rahat yönetilebilsin diye Romalılar ne yaptı? Aralarından Herod denilen, Herod bir şahıs değil. Herod bir kimliktir. Firavun gibi, sultan gibi. Herodları vasal kral seçtiler ve onlara yönettiler. Hazreti İsa doğacağı zaman bebekleri öldürten kimdi? Bölgenin Yahudi kralı Herod'tu. Ya da Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi için baskı yapan, Yahya peygamberin mübarek başını kestiren hep o dönemin zalim Herodlarıydı. İkinci mabedi yaptıran. Yani onun için Romalılar da elini ateşe sokmuyor. Oradaki Filistin'deki Yahudileri niye bir Romalı yönetsin, başı ağrısın? Aralarından güçlü, parayla satın alınmaya müsait, kendi toplumunu çok iyi uyutabilen, bak bu cümleler çok önemli. Kendi toplumunu çok iyi uyutup cebini çok güzel dolduracak maşalara ihtiyaç var. Bu maşalarla çatır çatır yönettiler. Osmanlı Devleti büyük bir devletti. Aynen Romalıların yaptığı gibi o da yerel yönetimlere önem vermişti. Mesela Yozgat. Yozgatlı bir Manisalı ya da bir Karadenizli Laz yönetemez. Kim yönetecek? Yozgat yönetecek. Kim bu? Çapanoğulları ailesi. Bitlisli bir Bitlisli yönetirse kafamız rahat eder. Bir başkasını gönderdi mi Bitlis'i bilmez, Bitlisli'yi bilmez. Kim yönetecek? Şerefanoğulları. Yani yüzyıllarca bu güçlü aileler yönetti. Aynen onun gibi Abbasiler bölgeye hakim olduklarında El Muktedir adındaki İslam halifesi tuttu ve buradaki Ermeni ailesine el verdi. Benim adıma burayı siz yönetin dedi. Yani Ermenilerin yıllardır biz güçlüydük, biz büyüktük, buralar bizim kadim topraklarımız falan dedikleri yalanın aslı bu işte. Ermeni kralı Gagik adında bir adam hakikaten kaliteli bir adamdı. Sanatsever bir adamdı, organizatördü, dürüsttü. Halkının malını cebine doldurmuyordu, yine halkına veriyordu. Sadece Kral Gagik döneminde Ermeniler burada düzgün bir hayat yaşadılar. Altın bir dönem yaşadılar ama hiçbir zaman bağımsız bir devlet olmadılar. Hep bir başka devletin vasalıydılar. İşte Gagik döneminde bu Vaspurakan bölgesinde Akdamar'ın yıldızı parladı ve şimdi sizinle gezeceğimiz bu kilise burada inşa edilmiş oldu. Peki neden bu adada, neden böyle kolay ulaşılması zor bir yerde bu yapıldı? Rivayetlere göre güya diyorsam biz buna inanmıyoruz demektir Müslümanlar. Güya Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği o tahta parçası, Kudüs'te duran tahta parçasını Romalılarla Sasanilerin savaşında Sasaniler ele geçirmişti. Heraklius bunu geri aldı, Kudüs'e getirdi. Getirirken o tahtanın küçük bir parçası buraya getirilmiş ve Gagik o tahta parçasını gözlerden uzak, rahat korunacak bu ortamda muhafaza etmek için bu kiliseyi yaptırmış oldu. Ama bir süre sonra burası Gagik'in yönetim merkezi oluyor. Yani kilise etrafında bir takım manastır yapıları, öğrenci okuma ve okutma birimleri ortaya çıkıyor. Ve derken Gagik'le beraber burası çok önem arz ediyor. Bir garnizon geliyor buraya yerleşiyor ve ondan sonra Gagik ölene kadar yaklaşık 35 sene kadar burası çok gözde bir yer oluyor. Gagik'in ölümüyle beraber bir anda buranın yıldızı sönüyor. Abbasiler zaten zayıflamış, buradan adım adım çekiliyorlar. Bölgeye kim geliyor? İkinci Basil geliyor. İkinci Basil çok önemli bir Doğu Roma İmparatorluğu. Çok güçlüdür. Yani Müslümanların ele geçirdiği Doğu Anadolu'yu tekrar geri almıştır. Ve güçlü ordularıyla gelip buradaki vasal Ermeni krallığını ele geçiriyor. Ermeniler bu kez Doğu Roma'nın mı vasalı oluyor? Hayır. Artık Doğu Roma'nın vatandaşı oluyorlar. Ve büyük bir zulüm başlıyor. Çünkü Ermeniler Gregoryan. Doğu Romalılar Ortodoks. Bundan dolayı bu bölgede çok yoğun bir zulüm başlıyor. Ermeniler bu zulümden ne zaman kurtuluyorlar? Büyük Selçuklular buraya gelince. Afşin beylerle beraber burada Selçuklu hakimiyeti kuruluyor ve Ermenilere kendi topraklarınızda kendi inancınızı rahatlıkla yaşayabilirsiniz diyorlar ve onlar burada rahat bir nefes alıyor. Bakın şu gölün öbür tarafı Ahlat. Hemen kenarı. Gittiğiniz zaman keşiş kümbeti diye kümbet göreceksiniz ya.
keşiş. Yani orada yaşayan bir Hristiyan papaz adına bile kümbet yapılmasına izin verecek kadar hoşgörülü bir yönetimleri vardı. Kimlerin? Selçukluların. Şimdi bu muhteşem sanatsal yapıyı gezeceğiz. Biraz daha yaklaşalım. Buradan girelim, tamam. Buradan girince direkt Yunus Peygamber geliyordu galiba. Bakın burada bir takım binalar var. Aslında temel seviyesindeydi. Bunlar ayağa kaldırıldı. Bir örtüsü örtülecek kadar.